Evet, Aras bugün biraz operasyonla ilgili konuşalım seninle. Ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz, ne görüyoruz? Onlar üzerine senin tecrübelerini, benim daha önce görmüş olduklarım üzerine sohbet edelim isterim. Operasyon dediğimizde bir sürü aslında departman var. Yani üretimi var, bakımı var, çizelgeleme için var, planlama ekipleri, intralojistik ekipleri var, kalite ekipleri var. Günlük hayatta aslında değerin oluştuğu, bunun transfer edilmesini sağlayan işin, günlük operasyondaki zaten kişiler. Gizli kahramanlar genellikle de bizim itfaiyecilerimiz. Sürekli bir aslında yangın durumu var. Şunu yetiştirmem lazım, bunu yetiştirmem lazım. Ne gibi sıkıntılar oluyor? Neden, şu an verimlilik problemi yaşanıyor? Datayla niye çözemiyorlar? Onları aslında biraz seninle sohbet edelim istiyorum bugün. Tabii. Öncelikle belki şeyden başlamak lazım. Bu insanların hayatı nasıl geçiyor, günlük hayatları? Eee, Aslına bakarsanız sabah çoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla belli bir süre o günlük, raporlamalar ve toplantılara hazırlıkla geçiyor. Yani bir gün önce ne yaptık? İstediğimiz çıktıyı verebildik mi? Nasıl opere ettik? Başarılı bir şekilde üretimi destekleyebildik mi? Her ekipler için geçerli. Kalite ekibi kalite çıktılarını, üretim ekibi toplam ürettikleri ürün miktarını, bunu ne kadar sürede ürettiklerini, hatta mümkün ise ki çoğu yerde gerçekten düzgün bir şekilde mümkün olmadığını da gördüm. O iyi sonuçları gibi metriklerini o günkü toplantıya hazır etmek adına Hazırlıyorlar. bir ön hazırlık yapıyorlar. Burada bir curcuna olabiliyor. Hı hı. İşte, üretim müdürleri, fabrika müdürlerine raporlamalar ya da öncelikle kendi işlerinde bir önceki gün yaşanan sorunların kökneden analizlerini yapabilecek doneleri toplamaya çalışıyorlar ve 1-2 saatleri en azından bu insanların sabah bununla geçiyor. Çoğu zaman da toplanan veriler aksiyona dönüşecek seviyede de olmuyor. Yani problemi çözmek için harcanması gereken zaman raporlamaya gitmiş ve olay da çoktan olmuş durumda. Yani bir aksiyon artık alınabilecek durumda değil. Tekrar etmemesi için bir şey çözmeye çalışıyoruz. Aynı durum tekrar yaşanmaması için yani bu günlük hayatta ne değişirse aslında bu çözülür. Bu insanların problemi çözülür. Sürekli bir şeyleri hazırlayayım, yetişeyim, üretim baskısı var. Herhangi bir üretim firmasında çalışmış olan kişi şeyi bilir yani, ne kadar teslimat yaptık, o gün siparişi yetiştirebildik mi, yetiştiremedik mi? Makine durmuş, durmamış, işte MES'ten işe mi seçmişim, MES çalışmadı, üretim durdu. Yok öyle bir dünyamız yani. Üretilecek, çıkacak. Bir şekilde de bunu verimli yapmaya çalışıyorlar. Neden verimsizlik olduğunu belli metriklerle hesaplamaya çalışıyorlar. Eksik olan esas burada aslında oturmayan parça ne? Neden böyle bir şey o süre geliyor? Neden sürekli aslında yangın modundayız? Niye zamanı verimli kullanamıyoruz? Problemlerin esas tekrar etmemesi için gereken kök nedeni çözmek yerine raporlamaya ya da bu aksiyon alırsak şu olur gibi, bir araya gelip hadi gördük, misafirlikte birbirimizi gördük modunda sabah toplantısı yapmayla geçiyor. Aslına bakarsan en büyük sebeplerinden bir tanesi bence şu: eldeki veriler hep geçmişe dair ve kök nedeni inebilecek farklı sistemlerdeki bilgiler birbiriyle haberleşmiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben hattımın performansını, işte OI hesaplamasını yaptım. MES sisteminden görüyorum. Oradaki duruşların sebeplerini operatör doğru girdi mi girmedi mi? Ya da gerçekten o duruşun bir alt kök nedeni bambaşka bir sistemde. Malzeme gelmedi. Okay, çok güzel de yani o malzeme oraya niye gelmedi kısmı. Operatör mü getirmedi? Operatör mü getirmedi? Satın alma, şeyi Sipariş mi geçti? geç sipariş mi geçti? Ya da yoldaki, Kaza mı oldu? getiren kamyon kaza mı yaptı? Yani gemi şey de geliyor, İtalya'dan malzeme geliyor. Limanda grev var. 3 hafta Gümrükte gelecek kaldı. olan 5 haftada geldi. Gümrükte tutuldu o ürün. Bütün onlar aslında farklı sistemlerde yaşayan veriler. Bu sistemlerdeki veriler birbirleriyle haberleşip anlamlandırılamadığı için aslında net bir şekilde kök nedeni anlamak çok zor bir hale geliyor üreticiler için. Tabii toplantı yapıyorlar. Yani sahanın bakış açısı aslında çok net. Ya benim bugün şu kadar ürün çıkarmam lazım diyor. O ürünü çıkartmak için ne yapması gerekiyorsa onun peşinde koşuyor. Ve gerçekten çok fazla sorun yaşıyor. Gün içerisinde makine durabiliyor, malzeme gelmeyebiliyor, operatör gelmeyebiliyor en basitinden. Yani o gün kritik operasyondaki operatör gelmiyor. Başka birisiyle o açığı kapatmaya çalışıyorsun. Yetkinliği az, cycle time'ları artmaya başlıyor, kalite problemi vermeye başlıyor.
gibi gibi. Yani bu örneklerin gerçekten Ya ucu bucağı yok. bu gözler şunları gördü. Üretim kapasitesinin %10'u ürünü çıkartamadığın için, kamyon gelmediği için depo dolu diye üretemediğin şeyler gördük yani. O sadece üretmek de yetmiyor. Gönderebilecek şekilde bütün o uçtan uca akışını aslında optimize etmen lazım. Yalın üretimde bir sürü bunun nasıl yapılacağına dair tekniği şeyi görüyoruz ama data burada nasıl fayda sağlıyor? Yani bir şekilde hadi bunları biz farklı sistemleri bir araya getirmeye çalıştık. Günlük yaşadığımız örneklerden bir tanesi. Dil ortak değil. Yani üretimin duruş dediği bakımda duruş değil ya da finansta duruş değil. Aynı probleme geliyorken bir sistemde yazan sensör B1, öbüründe yazan A1. Ya hadi biz bunu değiştirdik. Hattın kalitesine etkisi ne olduğu analiz edecek bir anlam eşleşmesinde de problem var. Sistemler kendi zamanında çalışıyor. Bir tanesi işte de duruş var 12.04'te. Bakıyorsun parametresine 12.02'den itibaren ürün çıkmamış ama ürün kaydı öbür tarafta yanlış atılmış. Bunların hepsini temizlemek, sürekli bu eksikliği gidermek, uyuşmayan datalar, bu problemler nasıl çözülecek yani? Bu kadar içeride birikmiş teknik borç var. Şimdi bunu çözmenin yolu her şeyi yıkalım, sıfırdan kuralım kesinlikle değil. Ama belli sistemlerde gerçekten böyle bıçak gibi kesecek kararları da almak gerekebiliyor. Örneğin çok fazla yerde gördük. Senin de verdiğin örnek gibi. Makine üretimde görünüyor ama gerçekte o an orada o üretim gerçekleşmiyor. Başka bir yerde duruş kaydı girmiş. Dolayısıyla benim bir yerde aldığım veri diğer taraftan aldıklarımla örtüşmüyor. Şimdi bunu örtüştürebilmenin bazen farklı yolları olabiliyor. Diğer sistemlerden aldığınız verilerle anlamlandırıp belli lojikler altında bu veriyi değerlendirip doğru çıktıya erişebiliyorsunuz. Ama çoğu zaman bu işin içerisine OT dediğimiz operasyonel teknolojiler, yani aslında verileri direkt kaynağından alabilmek de çok kritik bir hale geliyor. Yani bir operatör bir üretim hattında duruş olduğu girişi yapıyorken bu duruşu ben şu saatte başladım, şu saatte bitirdim diyorsa zaten dakika bir orada bir problem başlıyor. Çünkü gerçekten makine o an orada o şekilde durmadı. Duruş sürelerin değişti. Operatörün kişisel inisiyatifinden girdiği değerlerle farklılaşıyor. Bu da takip ettiğimiz KPI'leri de aslına bakarsan yanıltıyor. Dolayısıyla yüksek bir OI ile çalışıyor görünüyoruz ama hat üretebileceğinden çok daha düşük üretiyor. Bu noktada ne oluyor? Hani üretim ekibi haklı olarak, çünkü onlar aslında senin de söylediğin gibi birer itfaiye operatörü gibi çalışıyorlar gün içerisinde. Kendilerine belli bir marjin, o Refah payı. refah payı diyelim ona. Çok daha doğru bir yaklaşım oldu. Belli bir refah payıyla ilerlemek istiyorlar. Dolayısıyla hedefler de ona göre belirlenmeye başlıyor. Bu neyi tetikliyor? Hedefleri gerçekleştirebileceğin potansiyelden daha aşağıda set etmeye başlıyorsun. O hedefleri tutturmaya çalışıyorsun. Ve her zaman daha fazla kazanabilecekken, daha az harcayabilecekken daha kötü bir performansla ilerliyorsun. İkimiz de Ford'da çalışıyorkenki dönemden aklıma gidiyorum. O bütçe dönemlerinde de benzer handikaplar için her zaman bir işte azıcık daha yukarıdan koyalım belli bir kesinti olur deyip o tartışmalar sürekli giderdi gelirdi. O yüzden oradaki refah payı şirkete aslında ne kadar zarar veriyor, bu ne kadar şeffaf yönetmek lazım konusu esas değişim yönetiminde başlıyor. Yani birisinde hata buldum, sen bunu yanlış girdin den ziyade okey böyle bir durumumuz var. Nasıl çözeriz? Mantalitesine geçmiş olan firmalar daha insanı odağa alan, işte yalın üretim tekniklerini uygulayanlar da o yüzden çok daha başarılı oluyoruz. Çünkü iyileştirme kültürü var, insan ön planda. O doğrultuda çalışan firmaları daha da hızlandıran bir fırsat getirmiş oluyor. Data ile ilgili olarak özellikle benim görmüş olduğum konuşmadığımız başlıklardan bir tanesi çoğu zaman üretim ya da operasyondaki arkadaşlar ihtiyacı olan veriye bir şekilde erişemiyor. Yani ben aslında şunu görsem çözerim dediği kısmı işte IT'nin proje listesine koyalım. Bakalım önümüzdeki dönem gelecek. Şu öncelikli proje, bunu yapmamız lazım. Orada da bir kopukluk var. Bu farklı ekiplerle koordinasyonlarda. Orada ne sıkıntılar görüyoruz? Temelde aslına bakarsan ben bunu iki başlıkta özetleyebilirim diye tahmin ediyorum. Bir tanesi aslında o veri var içeride. Farklı farklı sistemlerin farklı farklı ekranlarında da var. Ama şunu düşün.
gün içerisinde senin hayatın şöyle gidiyor. Sürekli telefonu çalıyor. Orada sorun var. Oraya yetişmen lazım. Burada aksama var. Orayı ilerletmen lazım. Bir yandan belli verileri farklı sistemlerden 7-8 farklı ekranı açıp o ekrandan bir değere bakıp öbürüne gidip onu girip onun çıktısına bakıp bunları şöyle düşünebiliriz. Yani hatta hangi iş emri çalışmışı bir sistemden girip öğreniyorsun. Onun hangi müşteriye ait sipariş olduğunu gidip farklı bir sistemden çekiyorsun. O sipariş numarasına göre gidip kaliteyle ilgili bir şikayet gelmiş mi diye bambaşka bir yerden ekrandan bakıyorsun. O kaliteyi kalitesiz olan kısmını ürünün ne zaman üretmişimi dönüp bir daha başka sistemden bakmaya çalışıyorsun. SCADA'ya gidiyorsun. Proses parametrelerini önüne çizmeye çalışıyorsun. O noktadan sonra aslında sen gerçekten ya burada kaliteyi etkileyen ne olmuş olabilir? Sıcaklık olması gerekenden fazlaydı da, nem olması gerekenden fazlaydı da benim CNC'm yükü limitlerimin ötesinde mi çalıştı? Bunları ondan sonra incelemeye başlayabiliyorsun. Günlük hayatta bu kadar yoğunken, sürekli bir şeyleri çözmeye çalışıyorken farklı farklı ekranlardan bir şeyler çıkartayım, önüme getireyim kısmını gerçekleştiremiyorsun. Sürekli koşuyoruz. Düşünüp o durup düşünecek vakiti bulamıyoruz. Ya. Aslında ama problem birbirine bu sefer tavuk yumurta ilişkisine dönüşüyor. Düşünmezsek problemi çözmek için daha efektif çözecek zamanı ayıramazsak sürekli bu döngünün içerisindeyiz. Hamster gibi koşuluyor sürekli. Oradan çıkamıyorlar zaten. Temel problem bu. Oradan çıkamıyorlar. Ama biraz önce bahsettiğin gibi bu dönüşüm bir anlamda kültürün de dönüşümünü tetikliyor. Kültürel olarak bunu kabul etmiş ve ben gerçekten bu sorunu çözeceğim diyen kişiler geri kalan kısımlarda aksiyonları alıp hayatlarını rahatlatabiliyorlar. Asıl bence en zor kısım orası. Bizim buradaki genel yapmış olduğumuz senaryolar nasıl başlıyoruz? Önceliklendiriyoruz. Oradaki datanın çilingirliği diyorum ben hep size. Data çilingirliğini nasıl yapıyoruz? Ne değiştiriyoruz da hayat daha iyi bir hale geliyor? Biraz önceki soruya cevap verirken aslında 2 başlık dedim. Bir tanesinden bahsettim. İkinci başlıkta verilerin sistemler arasındaki uyuşmazlığı. Aynı örnek üzerinden gidelim. İş emrine baktım. Müşteri sipariş numarasını buldum. Farklı sisteme gittim. Müşteri sipariş bilgisine istinaden şikayet var mıya baktım. Hangi üründe şikayet olduğunu farklı bir sistemden gördüm. Onun ne zaman üretildiğini bulacağım. O bilgi doğru olmadığı zaman istediğiniz kadar arayın. İkinci başlık da bu. Aslında 2 temel sorun var. 1. Ulaşmak istediğim farklı sistemlerde yer alan verilerin birleşimiyle erişmek istediğim bilgiye kolay erişebilmem lazım. 2. Tüm bu verileri daha oluşturuyorken doğru şekilde oluşturabilmem lazım. Aslında linkli bir şekilde oluşturabilmem lazım. Yani ben iş emrine baktığımda geri kalan tüm o seceleyi tek ekranda görebiliyor olmam lazım ve o verilerin doğru olması lazım. Bu ikisini birleştirdikten sonra aslında geri kalan gerçekten çok zor değil. Doğru eforla gider. Biz ne yapıyoruz? Bu bahsettiğim uyumsuzlukları önce anlamaya çalışıyoruz. Yani beraber çalıştığımız firmalarla, destek olduğumuz kişilerle önce şeyi anlamaya çalışıyoruz. Ya sizde bu iş sahada nasıl yürüyor? Çünkü üretimde birçok arka kapı var, birçok yan kapı var. Yani o ürünü üretmek için o üretim mühendisinin, o operatörün o gün 100 tane ürün çıkarması gerekiyorsa o 100 tane ürünü çıkartmak için MES kullanacakmış, bakım sistemine bakım emri açacakmış, barkod okuyacakmış. Umrunda değil. Çünkü onun o 100 tane ürünü çıkartması lazım. Dolayısıyla o arada neleri atlayabilir? Nerelerden gol yiyebiliriz? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Prosesi önce bir net anlıyoruz. Nerelerde açık kapılar var? Nerelerden kim dolaşabilir? Bu açıkları buluyoruz, listeliyoruz. Bununla birlikte tüm bu veriler nerede yaşıyor? Hangi sistemlerde yaşıyor? Nasıl oluşuyor? Nasıl kaydediliyor? Birbirleriyle linkli bir şekilde gidiyor mu? Sistemler arasında kopukluklar var mı? Bir sistemde duruş varken makine gerçekten ürün çıkartıyor mu? Bu gibi detay analizleri artık geçmeye başlıyoruz. İşletme bizsiz bunu yapabiliyor mu? Hadi bir şekilde verdik platformu. Al burada var zaten bu özellikler dediğimiz. O biraz önce bahsettiğim içerideki kültürel dönüşümü belli ölçüde de olsa sağlamış. Bunu kabul etmiş. Yani bu işi gerçekten doğru yapmıyoruz biz
diye kabul edip düzeltmeye and içmiş kişiler, firmalar bunu yapabiliyorlar. Önemli olan oradaki aslında bana sorarsan Hasta olduğunu kabul edecek. hasta olduğunu kabul edecek. Ki ilacı doğru şekilde arasın bulsun. Çünkü ilaç bulunuyor. Gerçekten bulunuyor. Ne gibi verimlilik artışları hedefliyoruz? Yani işletme günün sonunda böyle bir yatırım yapacak. Yapmış olduğu yatırım bir şekilde geri alabilmesi lazım. Finans bastırıyor bir taraftan. ROI ne? Yönetim diyor doğru zaman mı? Bir şekilde bizim kazanç da gösteriyor olmamız lazım. Neyi değiştiriyoruz da elde edilen aslında hayat yeni bir dünyaya geçiyor. Ne değişiyor da hayatımızda daha verimli hale dönüyor? Şimdi buradaki başlangıç bana sorarsan firmadan firmaya değişiyor. Sıralaması değişiyor. Çünkü herkesteki o verimliliği kaybettikleri ya da parayı kaybettikleri nokta birebir aynı olmayabiliyor. Firmanın o anki ağrı noktalarını da bir tespit etmeye ihtiyacımız var. Bu firmanın kendi çalışanlarından geliyorsa çok daha güzel bir nokta. Zaten belli şeyler kabul edilmiş demek. Dolayısıyla ben üretimde ciddi bir aksaklık görüyorsam ve üretim müdürü bunu kabul etmiyorsa, üretim direktörü bunu kabul etmiyorsa orada zaten kültürel çatışma ROI'ın kazanımını geciktirebiliyor. Birinci nokta bu. Bu gerçekten kritik. Ama temel olarak gerçekten orada en öncelikli kazanım nereden olabilir? O kullanım senaryosunu bulabilmek, başlamak için çok doğru bir nokta oluyor. Orada da işletmenin temel maliyet yapıları var. İşte enerji var, işçilik var, ham madde var, genel yönetim giderleri var, depolama hizmetlerinden yönetmiş oldukları var. Sektörün maliyet profili de farklı. Yani çimentoda çalışmış olduğumuzdaki maliyetiyle ya da tekstilde kimyadakinin enerji oranıyla bir otomotiv yan sanayinin maliyet oranları aynı değil. Bir taraftan da patron tabii ki şeye bakıyor, yani burada 100 tamam 100 birimlik enerji tüketiyordum, 80'e düştü de ya arkadaş ben zaten ham madde maliyetimin %80'i burayı nasıl iyileştireceğiz deyip bir şekilde o mantığı da kurmak gerekiyor. Yani bu kayıplar mali olarak ne kadar karşılık geliyor. O yüzden bir işletmenin genel işleyiş yapısı, nasıl para kazanıyoryu da anlamak gerekiyor. Çoğu zaman bu bilgi de parçalı. Yani çoğu kimsede yok aslında. Biz parayı nasıl kazanıyoruz kısmını sorsan 10 cevap 10 kişiye sorsan 15 cevap alırsın yani. Orada ya bu arada çok kritik bir nokta bence. Çünkü şeyi çok gördüm ben. Bizim dışımızda daha önce yapılan projelerde de güzel bir proje yapılıyor dijital dönüşüm kapsamında, dijitalleşme kapsamında ya da iyileştirme kapsamında. Projenin çıktıları çok güzel ama etkisi yok. Yani enerjiyi izleyelim, enerjide %20 azaltmaya gidelim. Çok güzel de enerji maliyetlerin senin gerçekten yüzdesel olarak dişe dokunur bir seviyede değilse buradan başlamamalısın. Ya bunu çıkartabilmenin yolu aslında biraz da tecrübeden geçiyor. Bunu söylemek lazım. Aynı sektör, aynı tipte üretim yapan, aynı işleri yapan ne kadar çok yer gördüyseniz zaten gittiğinizde bir gün içerisinde o resmin %70'ini 80'ini çekip kenara koyabiliyorsunuz. Herkeste şey var ya, bizim üretimimiz çok farklı. Bayılıyorum ona ya. Yani bizde çok özel şeyler var, prosesler var. Vardır, doğrudur. Ama çok ciddi paternler var aslında yani her birinde günün sonunda takip etmiş olduğu metrikler bile benzerliği var. İşte OEE diyor, scrap diyor, throughput diyor. Bunların işte kaç adet ürettim bakıyor. Yani diyorsun abi adet üretmiyor musun? Adet üretiyorsun. Yani senin için burada da adet, öbür tarafta da adet. Bu KPI'yi etkileyen bileşenler bunlar. Malzeme takip ediyorsun. Girdisi çıktısı var. Bir transformasyonda kaybın var yield'la ilgili. Ama herkesin o ben çok özelim, benim durumumu herkes anlayamaz kısmı benim en böyle kültürel anlamda görmüş olduğum ilginç şeylerden bir tanesi. Onu ben şeyle bağdaştırıyorum Yasir. Biraz önce bahsettiğim bu hani arka kapılar, yan kapılar ne kadar çok Varsa açılabilecek bu tarz kapılar varsa standart işleyişi bozabilecek ne kadar başlık varsa, hepsi. esneklik varsa bunlar o kişiler tarafından bizim çok farklı, çok özel bir işleyişimiz var cümlesiyle geliyor. Dolayısıyla onu söyleyen bir şeyden, operasyon yetkilisinden
Genelde ben tamam yani burada çok fazla edge case var. Farklı farklı senaryoları değerlendirmek gerekecek gözüyle bakıyorum. Genel olarak kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli ne gibi şeyler kazanıyoruz? Biraz aslında müşteri kazanımlarından da bahsedelim. Yani maaş hesabı tamam ben operasyonda kullanacağım. Güzel. Nereden başlayacağıma dair de bir öneri geldi. Oradan bir senaryo sonucunda işte öncelikli olarak dedik ki kapasite kullanımı ile ilgili iyileştirici bir fırsat var. Yeni hat yatırımı yapmayın, OI'yi arttıralım ya da scrap'i azaltalım. Ne gibi case'ler, ne gibi başarı hikayeleri elde edebiliyor? Böyle kısa, orta, uzun vadede en fazla operasyonun başarı hikâyesi deyip arkasına geçebileceği neler oluyor? Farklı başlıklarda gerçekten realize ettiğimiz şeyler var, çalışmalar var. Çoğunlukla ya bu tabii ki de biraz önce söylediğim gibi hangi kullanım senaryosuyla başlayacağınıza, ağrı noktanızın ne olduğuna bağlı. Ağrının ne kadar ağrı olduğuna da bağlı. Bazen şununla da karşılaşıyoruz. Ya benim kaliteyle ilgili çok büyük problemlerim var diyor. Hiç müşteri şikâyeti yok. İç kalite problemi aslında yakalanıyor bir şey. İç kalite problemi. Bunu içeride nasıl yakalıyorsun? İçeride bunun maliyeti ne oluyor? Bunu göstermek bile çok ciddi bir kazanım sağlıyor. O kazanımı sağladıktan sonra nerelerde biz bunu kompanse etmek zorunda kalıyoruz? Ne gibi aksiyonlarla, ne kadar ek mesaiyle bunu üretiyoruz? Yani günün sonunda şu net. Üretim 100 tane ürün üretecek bugün. İyi çok güzel. Bir vardiyada üretmen gerekeni sen şey yaptın. Mesai yaptın. 50 kişiyi mesaiye bıraktın. 100'ü yine ürettin. Ertesi sabah geldiğinde ben dün vermem gereken çıktıyı verdim diyorsun. Bunları göstermek bile çok ciddi kazanımlarla başlıyor. Tabii ki de kök nedenlere inerek vermek lazım. Yani sadece günün sonunda bir operasyonu senin iyileştirebilmen için o operasyonun nasıl yürüdüğünü, eksiklerin ne olduğunu görmen lazım. Onun için biz hep collect, connect, Koleksiyon. collect, store, analyze diyoruz. Yani önce bir sistemlere bir bağlanman lazım. Gerçekten ne dönüyor? Verileri tüm katma değer aksiyonları dijital veriye döndürmek gerekiyor. Yani bir operatör ne yapıyor? O ürüne ne katıyor? Ya da o prosesi ne kadar geciktirdi verisi hiçbir yerde yoksa zaten aksiyon alamazsın. Dolayısıyla birkaç paralel ilerleyen yol oluyor. Şeye çok benziyor. Eskiden diyorduk işte Minecraft'ta yapabileceğiniz hayal gücünüzle sınırlı. Şimdi biz de daha normalize olduk. Veriniz de sınırlı. Ne kadar dijital ortamda veriniz varsa onları yapabiliyorsun. Şey gibi yani şu an ben kaç parmak tutuyorum? Masanın altında kimse görmüyor. Abi niye bilemedin diye sormak gibi. Bunların hepsi de ilave yatırım. Bir noktada bir trade-off yapılması lazım. Bu yatırımları fonlayabilmek için de kısa vadeli, orta vadeli kazanım lazım. İşte iyi uygulanmış olanlarda, yani böyle 1-2'leri mi konuşuyoruz yoksa 15-20'leri, 50'leri vesaire bulan çalışmalar oluyor mu? Yani en kötü doğru yaptıysan bir çalışmayı en kötü 5-10 yüzdesinde iyileştirmen lazım mantıken. Çünkü gerçekten ben çok iyi üretiyorum diyen bile en az kısa vadede %5 iyileştirme sağlayabilir. O kadar çok açık nokta var ki her yerde, her firmada, her sektörde. Yani bu biz full otomasyon üretiyoruz. Zaten insana bağlı değiliz diyen firmalarda bile var. Şöyle örnek vereyim. Ben full otomasyon üretiyorum diyor. Kişilerden dolayı benim süreçlerim gecikmiyor. Çok güzel de kardeşim planlamayı kim yapıyor? İnsan gene hala sistem otomatik yapmıyor. A ürününden B ürününe geçerken senin oradaki kaybının A'dan C'ye geçerkenkinden daha fazla olduğunu bilip buna göre planlamayı yaptıysan çok daha güzel çıktı verebiliyorsun. Sistemlerin konuşması burada aslında katma değer sağlamaya Uzun başlıyor. vadede en büyük şey o aslında yani organizma bir ritim bulmaya başlıyor kendi içerisinde. Aynı şeyi konuşan, aynı şekilde hareket eden, asenkron birbirleriyle çalışan, çetişen yapılardan bir anda bütünsel tek amacı uğruna hareket etmeye başlamış. Aslında şirketin sürdürülebilir kârlılığına odaklanmış. Almış olduğu kararların ne gibi etkileri olacağını metrikleştirip verebilen, bilgi doğrultusunda karar verebilmiş olduğu bir hale geliyor. Benim en çok operasyonda sevmiş olduğum başlık şu:
Sürekli aslında o ilk başlıyorken konuştuk ya, dünkü durumlar ya da bir önceki vardiyayla başlamış olduğumuz. Arabayı sürekli dikiz aynasından kullanıyoruz. Bir anda kontrolü ele alıp sağda solda ne oluyor, ben şu an bu aksiyonu alırsam şu çukura girmem kararlarını, işte gerçek zamanlıya inmiş olduğumuzda onlar başlıyor. Sapma var, bu aksiyonu al. Bunlar alternatif. İşte malzemen gecikiyor şu istasyonlarda. Trend olarak illa böyle kestirimci algoritmalara gitmeye de gerek yok. Çok basit 4 işlem. Yani şu an malzeme gelmiyorsa 10 dakika sonra bu hızla devam etmiş olduğumuzda istasyon darboğaza girecek. Buraya müdahale edilmesi gerektiği kısımları, gerçek aslında o kontrolle beraber sürekli iyileştirme, sürekli farkındalık, o günlük koşuşturmada duramadığımız şeyi kendimizi dinleyip organizasyonu dinlediğimiz bir hale döndürüyor. O yüzden iç ritmi bulabilmek benim orada operasyonda en sevmiş olduğum şeylerden bir tanesi. Herkes baktığında aynı resmi görsün. Nereye odaklanacağımıza dair bir sürü fırsat var. Hangisini önceliklendirelim? En yüksek etkisi olan ne? En hızlı devreye girecek olan ne? Aynı dil konuşulmaya başlandığında en güzel gelinen nokta orası. O saatten sonra zaten organizasyon koşmaya başlıyor. Benim için en büyük indikatörlerden birisi bu başlığı anlamakta. Bir firmayla ilk defa görüşüyorsam zaten bir şöyle hatta bir inip o tozu bir yutmayı tercih ediyorum. Gittiğimde şunu soruyorum. Planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Planlamayı oradaki 2 tane planlama uzmanı ya da mühendis arkadaş manuel yapıp Excel'le sahaya indiriyorlarsa demek ki gerçek zamanlı bir geri bildirim alınmıyor. Demek ki geçmişte yaşanan duruşlar, kalite kayıpları, her türlü verimsizliği getiren sebepler planlama birimine akmamış. Dolayısıyla orada bir ahenk yok. Bu da bana şunu söylüyor. Burada en az %10 iyileşme fırsatı var. Bütün hepsini aynı seviyeye getirmiş olduğunda zaten şeyler görünmeye başlıyor. Bu sefer artık şey trade-off'ları. Tamam, zamanında teslimatı arttırayım. Buna karşılık bu kadar fazla mesai yapacağım. Bu benim için okey mi? Bunları metrik üzerinden konuşmaya başlayınca üretimin yatırım iknası için yönetime çıkarmış olduğu başlıklar da çok net hale geliyor. Yani diyor ki benim toplamda ekipmanda işte tek roller'da changeover'ım %5 verimsizlik oluşturuyor. Availability loss oluşturuyor. Double roller'a geçersem 2,5'a düşecek. Bu 2,5'un bende işçilik, enerji, direkt maliyeti bu kadar. Şu fiyata bulduk. $100.000 9 ayda amorti ediyor. Şu kadarlık ramp up süremiz olacak. Yönetime bunu çıkartmış olan 4 işlem yani. Diyor ki tamam biz şu an genel kapasiteye vesaire de bakmış olduğumuzda gayet mantıklı destekçilik durumumuz var. Hepimiz aynı dildeyiz. Bu bizim birebir yaşadığımız bir örnek. Gıda sektöründe, food and beverage'da CIP süreçleri, ürün değişimlerinde o regülatif olarak hattın temizlenmesi, kimyasallarla gibi sürecin detayını çok bilmiyorum teknik olarak ama ürün geçişlerinde çok ciddi duraksamalar yaşıyorlardı. Bu başlık onlar için aslına bakarsan biraz böyle kabullenilmiş çaresizlik gibi olmuş. Yani bizim işimizin doğasında bu var. Biz ürün değiştiriyorken bu süreyi harcamak zorundayız. Bu regülatif. Aynen en güzel cevap da o. Regülatif böyle olması zorunda. Bu regülatif derler. Çok güzel. Bir sene boyunca çalıştılar MySwap'la. Farklı bir kullanım senaryosuyla topladıkları verileri bir araya getirdiler. Ya şöyle bir baktılar. Biz CIP'ye ürün geçişlerinde ne kadar vakit harcıyoruz, ne kadar para harcıyoruz kabaca. Ne kadar sık ürün değiştiriyoruz. Yani işin içinde hem planlama tarafı var, hem customer tarafından gelen demand var. Hem de orada gerçekte fiziksel olarak çalışılan süre ne oldu? Döndüler dediler ki bu tarafı halledecek daha farklı bir otomasyonla bir yatırım yapalım. 15 dakikada okeyini aldılar çıktılar. Normalde elinde veri olmasa ne gerek var? İlk soru ne gerek var şu an? ya az paralardan bahsetmiyoruz. Öyle. Yani en küçük dediğiniz firmada bile yüz binlerce dolar, euro yatırım maliyetlerinden bahsediyoruz. Bunu verecek olan kişiler hele ki ekonomik olarak böyle bir konjonktür altında 2 kere düşünüyorlar, 3 kere düşünüyorlar. Ama öyle bir resimle gidiyorsun ki bütün o connectivity'yi sağladıktan sonra benim bu kadar kaybım var, bu kadar para harcıyorum. Ya ben bu harcadığım parayı şu yatırımla 1,5 senede amorti edeceğim zaten dediğinde kimse ikinci kere düşünmüyor.
Operasyon güzel. Her yerde fırsat var. Verimsizlikler eşittir bizim için aslında fırsata dönüşüyor. Onları görünür kıldıkça da organizasyon gelişiyor. Organizasyonun kârı süreci tetikliyor. Yeni yatırım yapabilmesine olanak sağlıyor. Günün sonunda sağlıklı, kilolarından arınmış, kendinde farkındalığı yüksek bir hale döndürüyoruz. Operasyonla ilgili çok senaryomuz var. Farklı bir şeyde detaylandırırız onları ama ben, en son şeyi de paylaşayım. Bu gelişim doğrultusunda organizasyon kendini farkındalığı yüksek, durum kontrolü altına aldıktan sonra bu hâlde olmayanlarla karşılaştırıyorum. Yani 2 tane durum var. Rakip de olabilir, farklı sektörlerde de olabilir. Bir tanesi sürekli koşabiliyorken bir tanesinin ayağında prangalar var. Ne kadar geride olursa olsun, diğeri ne kadar büyük olursa olsun o prangalardan kurtulmadığı sürece geride olan bile daha hızlı geldiği için geçecek. O yüzden operasyon en fazla değerin üretilmiş olduğu, fırsatın olduğu alanla olmakla beraber o görünürlüğü empower etmek, vermek, onları aynı dile getirmek, o dönüşümü sağlatabilmek organizasyonların kurtulabilmesinin tek yolu. Yani başka türlü hayatta kalma ihtimalleri yok. Çünkü üretici değeri öyle üretiyor yani. Transformasyon ham maddeden alıyor, bitmiş ürüne dönüştürüyor. Bu süreci olabildiğince farkındalıkla yöneten, gerçek zamanlı yöneten, daha hızlı problem çözen, aslında işin özeti o. Daha hızlı problem çözen, doğru karar alan mutlaka kazanacak. Orada şöyle bir şey atlamamak lazım. Düşünün, sizin verimleriniz %60. O %60'ı %80'e çıkarmak çok çok zor değil. Ama o %80'den sonra ben onu %90'a çıkartacağım dediğiniz nokta gerçekten işe doğru şekilde başlamazsanız tüm o veri mimarisini, tüm o sistemlerin birbiri arasındaki veri alışverişini, sistemlerin kullanımını doğru şekilde yönetmezseniz o 80'den 90'a çıkamıyorsunuz. İşte o nokta zaten aslına bakarsan bizim şu anda özellikle üreticilerde gördüğümüz en büyük sıkıntı. Şuraya geliyorlar. Ya diyorlar ki ben buraya bir yatırım yaptım. Bu yatırımın karşılığını aldım. Okey ama daha öteye götüremiyorum. Çünkü ilk başta söylediğimiz sorunlar. Sistemler silolar halinde çalışıyor. Verileri uyumsuz. Yani o ilk şeyi ROI'yi verdiler. Çok güzel. Bir kıpırdandılar. Belli bir görünürlük verdiler. Ama sonrasını getiremiyorlar. Şu çok net. Biz bir kullanım senaryosunu devreye alacağımız kişilerle de şeyi anlamaya çalışıyorum ben haklı olarak. Beklenti ne? Neyi görmek istiyorlar? O başlıkta neyi görmek istediği ilk başta 5 farklı kalem oluyor. Şunları görmek istiyoruz biz. Bunları görebilirsek çok rahatlayacağız diyorlar. O 5 tanenin üçüncüsünü görmeye başladığında o 5 rakamı 6'ya çıkıyor. 4'ü görmeye başladığında 8'e çıkıyor. Yani o 6 7 dedikçe ya şunu da görelim, bunu da görelim. Bir alt seviyede soruna inelim. Diğer sistemleri buna göre koordine edecek tetiklemeleri yapalım. Çünkü artık veriyi doğru yönetiyorsan, gerçek zamanlı yönetebiliyorsan bugünün sorununu yarın çözmüyor olman lazım. Bugünün sorununu anlık aksiyon alıyor olman lazım. Hatta dün çözüyor olman lazım. Yani bugün olabilecekse Mümkünse, çözmüş olman lazım. mümkünse hani o da mümkün mü? Aslında mümkün. Hani buraya gerçekten belli kullanım senaryolarında erişmiş firmalar var. Hani şunu da söylemek lazım. Kimse her anlamda mükemmel seviyede değil. Üreticilerden hiçbirisi. Her şeyiyle çok güzel opere ediyor. Tüm sistemlerin mükemmel çalışıyor diyeceğimiz firma sayısını bulmak çok mümkün değil. Varsa bile bir elin parmağını doldurmaz. Ama her firmada iyi örnekler var. Dolayısıyla biraz bu bakış açısıyla da gitmek gerekiyor. Verileri doğru yönetmek, en başında kurguyu yapmak ve buna zaman ayırmak gerekiyor.